Evet sevgili arkadaşlar, bugün Filipinler'deki son günüm. Manila'yı geziyorum. Şimdi Venice Grand Canal diye bir yere geldim. Daha doğrusu bir alışveriş merkezi burası. Venice Grand Canal Mall diye geçiyor ismi. Burası Manila'nın lüks bir semti arkadaşlar. Yanında hemen böyle bu alışveriş. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Filipinler'deki son günüm. Manila'dayım. Yarın uçuşum var. Son günümü de Manila'yı gezerek geçiriyorum. Şimdi Venice Grand Canal Mall diye bir alışveriş merkezi var. Oraya geldim. Civar oldukça lüks. Manila tezatlar şehri arkadaşlar. Bir kısmı çok kötü, bir kısmı çok lüks. Etrafta gerçekten çok lüks binalar var. Kendinizi böyle Amerika'da bir semtte zannedebilirsiniz. Gerçekten de yani gelirken çektim, sonra yayınlarım onları. Çok lüks semtler var. O BGC gibi. Evet, şimdi bugün önce bu Venice Grand Canal'ı gezeceğim. Daha sonra BGC'ye gittim ama bir daha gideceğim BGC'ye. Ardından da yakınlarda bir alışveriş merkezi daha var. Onları gezeceğim. Bugün günümü buraları gezerek geçireceğim. Çünkü Manila'da fazla yapılacak bir şey kalmadı. Intramuros'u ve civarını daha önce gezdiğim için baktım Manila'da nereleri gezebilirim diye tanıdığım Filipinlilere sordum. Biraz da YouTube'dan araştırdım. Buraya gelmeye karar verdim. Bugün günümü böyle geçireceğim. Alışveriş merkezleri, parkları dolaşarak geçireceğim. Hadi bakalım gidelim, gezelim. Venice Grand Canal Mall. Burada hem yemek de yemiş olurum. Manila'da çok sayıda güzel restoran var. Diğer şehirlere göre yemek yeme açısından avantajlı bir yer. Etrafta gerçekten de bütün dünya mutfağını bulabilirsiniz. Türk mutfağı da buna dahil. Çin mutfağı, Meksika mutfağı, Kore mutfağı, hepsini gördüm burada. Evet, bakın mesela burada ne varmış. Evet, bazen bu ilanlar yanıltıcı olabiliyor. Şimdi daha önce göstermiştim. Burada şöyle bir şey var. Unlimited rice, unlimited dessert, unlimited wings diye bir uygulama var. Yani dilediğiniz kadar yiyip içiyorsunuz. 300-400 peso veriyorsunuz. Dilediğiniz kadar yiyip içiyorsunuz. Hadi bakalım şimdi içeri gidelim, gezelim. Venice Mall. Yanılmıyorsam bu Meksika lokantasıydı. Daha önce bir yerde görmüştüm. Evet, keyifli bir mekana benziyor. Keyifli bir alışveriş merkezine benziyor. Evet, geldiğinizde kanal turu da yapabiliyorsunuz burada.
Bizim Eskişehir'de de var böyle bir şey. Bir de Göcek'te var arkadaşlar. Göcek'te böyle bir yer var. Oraya da gitmiştim. Evet, şu karşıda gördüğünüz köprüyü Venedik'teki Grand Kanal'daki Rialto Köprüsü'ne benzetmişler arkadaşlar. Ben daha önce orayı ziyaret etmiştim. Rialto Köprüsü yanılmıyorsam Osmanlılarla ortak yapılmış bir köprü. Yani Osmanlılar finansmanını sağlamışlar. Aynı zamanda bir çarşı köprüydü. Yani köprünün ayaklarında dükkanlar vardı. Hala da çalışıyordu. Aynı şekilde Bursa'da da öyle bir köprü var. Hem çarşı hem köprü. Bursa'da 5 sene çalıştım ben. O köprüde de çok bulundum. Aynı şekilde yani Osmanlılar böyle bir binayı imar ettiklerinde oraya gelir sağlasın diye hemen yanına bir han yaparlarmış, bir dükkan yaparlarmış ki oranın gelirini karşılasın diye. Yani vakıf. Evet, 2 tane Chinese Mademoiselle aşağıda video çektiriyor. Şey gibi düşünün, bizdeki böyle düğün fotoğrafçıları var ya, böyle dağ bayır gezip fotoğraf çektiriyorlar. Kıyafetlerini giymişler, buraya fotoğraf çektirmeye gelmişler. Şu aşağıda bir Tay lokantası var. Tayland lokantası. Bunların çorbaları özellikle güzel oluyor. Bak aşağıda abi de yiyor. Çorba içiyor. Hem de nasıl içiyor? Kocaman tasla. Kendisi de iri zaten. Aslında o tas bir küçük tasa servis yapmak için, ama dayı direktmen olaya dalıyor. Evet. Orayı deneyebilirim. Arkadaşlar bu Çin ve Tayland yemekleri genellikle güzel oluyor. Evet, biraz sonra öğlen yemeğinde deneyebiliriz burayı. Alternatif çok arkadaşlar. Bakın mesela All for you unlimited grill. Burada sınırsız bir şekilde et yiyorsunuz. Kaç paraymış bakalım, şurada yazıyor. Evet, normal 699'muş ama diyor promosyonumuz var diyor. 600 peso artı watt diyor. Watt neyse artık, bahşiş mi istiyorlar bilmiyorum. Bazen burada oluyor. Fiyatı ucuz yazıyorlar, sonra servis ücreti istiyorlar. Evet, yaşlı insanlar için de %20 indirimleri varmış. Excuse me, what does it mean? What? What is value of tax. Tax. So 599 plus VAT is so 6-7%. Okay, thank you. Evet, what şeymiş yani, tax, vergiymiş.
Bunlara ilaven %6, %7 diyor. İlave ücret ödüyorsunuz diyor. Dur bakalım biraz konuşayım bununla. All pork, Pork and beef. pork and beef, And chicken. unlimited. Yeah. Which one? 5.99, right? And plus tax. And 671 per person. One person, 671. Eğer bir kişiyseniz diyor 671 pezoymuş artı plus what? Right. Artı tax. Thank you. Ben İtalya'nın dediğim gibi Murano ve Burano adasını gezmiştim arkadaşlar. Böyle evler rengarenkti. O zamanlar okumuştum. Sebebi de şuymuş. Denizciler sarhoş geldikleri için bazen evlerini karıştırabiliyorlarmış. Başka eve gidebiliyorlarmış. Karıştırmasın diye o zamanlar evleri farklı boyuyorlarmış. Hala da bu geleneği sürdürüyorlar. Hatta evlerin rengini bile değiştirmek yasakmış. Valla ben normalde alışveriş merkezi gezmeyi hiç sevmem. Yani ben biliyorsunuz doğa insanıyım. Doğada gezmeyi severim. Ama bu alışveriş merkezi gerçekten güzel, keyifli, hoşuma gitti yani. Ya çok güzel tatlıcılar var. Evet, tatlı demişken Filipinlerin meşhur tatlısı da halo halo. Daha önce birkaç defa denedim. Evet, şu Dunkin de her yerde var. Biliyorsunuz artık her gün gösteriyorum. Şöyle Manila'daki son günümüzü eğlenceli bir şekilde geçiririz inşallah. Evet. Çocuklar için kendi bar. Burası neymiş bakalım. Salatalar. Salatanın fiyatları uygun. 185-165 peso. Ne varmış bakalım. Bir tane dürüm var. 165. Evet, neymiş buranın ismi? Kenner Rogers Roasters. Buranın da yani menülere bir bakalım. Dışarıda böyle fiyatlar uygun yazıyor ama içeri girdiğinde hiç değişebiliyor. Ama gördüğüm kadarıyla buranın fiyatları fena değil. Mesela sosis var 270, burger steak var 290. Tabi boyutuna göre 265, 290. Medium istiyorsanız daha ucuz. Evet, fish grill var 280, 380 gibi. Salatalar da böyle. Şimdi bu Thai lokantasına geldim. Burada bir şeyler yiyeceğim. Menüleri de soralım şimdi. Burada Tam Yam gördüm arkadaşlar. Tam Yam Çin ve Tay mutfağının ünlü çorbası. Malezya'da daha önce denedim. Çok hoşuma gitmişti. Bu uzak doğu çorbaları güzel oluyor. Böyle noodle'lı, işte yeşil soğan içine koyuyorlar, baharatlar, yani yumurta. Gerçekten güzel oluyor. Dün de Çin mahallesine gittim. Ördek çorbası ve biftekli pilav yedim. Çok güzeldi. Fiyatları 250, 300, 350 böyle değişiyor. Bakın. Ama görüntüleri gerçekten güzel. Uzak Doğu mutfağı genellikle ekşili, acılı oluyor. Ben de seviyorum. Balık, yeşil soğan, acılı ne ararsanız var. Bakın çeşit çeşit otlar. Bazen böyle deniz börülceleri kullanıyorlar. Zengin bir mutfak arkadaşlar. Tay mutfağı ve Çin mutfağı. Evet, burası bir Tay lokantası. Şimdi bunları deneyelim. Bakın ne kadar güzel hazırlamışlar. Tatlı. Muz yaprağına sarmışlar yanılmıyorsam. Evet. Bu da mango. Evet. Deneyelim.
Thai, Mai Thai. Bu Thai ve Vietnam yemekleri satıyorlar. Şimdi başlangıç olarak şu çorbayı istedim. İçinde noodle var, galiba marul var, soğan ve yumurta var ve köri sos var. Fiyatı ne kadar? Fiyatı burada yazıyormuş içeriği. Kokonat köri varmış içinde, yani Hindistan cevizi körisi. Noodle var diyor ve tavuk varmış içinde. Fiyatı 360 pezoymuş. Evet, şimdi S1'de ne var? Shrimps hot and sour salt. Shrimp var. Bu da biftekli. Şimdi bir tane Thai menüsü seçeceğim. Bir tane de Vietnam. 5-600 lira vereceğiz. Karnımızı doyuracağız. İleride de bir tane çok güzel Belçika böyle kup hazırlayan bir yer var. İçinde bisküvi, ice cream bir şeyler koyuyorlar. Bir de tatlı olarak onu deneyeceğim. Burada da var çok güzel tatlılar ama orası hoşuma gitti. Evet. Şimdi yedikten sonra fiyatını söylerim. Zaten söyledim ama bir şey daha ısmarlayacağım. Toplam olarak fiyatını söylerim. Bana afiyet olsun. Bir tane Thai, bir tane de Vietnam çorbası söyledim. İnanılmaz lezzetli. Oldum olası uzak doğu mutfağı sevmişimdir. İçinde kokonat, yumurta, noodle, tavuk ve değişik aromalı otlar var. Bunlar konkon, havuç, bifte, mushroom, yani mantar ve çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel, keyifli bir alışveriş merkezi burası. Manila'ya gelirseniz buraya uğrayın derim. Manila'da Venedik alışveriş merkezinin karşısında bir kolej var. İsmi Enderun. Enderun. Ve çok güzel bir semtte. Bayer'in binası. Evet, burası McKinley Hill. Lüks konutların bulunduğu bir zengin semt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Venedik alışveriş merkezinin civarı lüks. Yakında hemen karşısında konsolosluklar var. İtalyan konsolosluğunu gördüm mesela az önce orada. Etraf gerçekten tertemiz, yemyeşil. Semtin adı McKinley. McKinley Hill. Aynı BGC gibi çok lüks bir semt. Zaten alışveriş merkezine falan gittiğinizde bir sürü yabancı görüyorsunuz. Bakın mesela burada özel konutlar var. Kapıda güvenlik. Görüyor musunuz? Lüks. Yani herkes içeri giremiyor. Zenginler kendilerine bir getto oluşturmuşlar burada. Evet, Upper McKinley. Resmen fakirlerle aralarına bir set çekmişler. Tertemiz her yer. Burada kondolar var. Yabancılar o kondoları satın alıyor veya kiralıyorlar. Orada yaşıyorlar. Bakın mesela şu karşıda falan insan, gördükleriniz hep yabancı insanlar. Filipinli değiller. Birçoğu da Filipinli bayanla evli. Kadın diyoruz şimdi. Birçoğu da Filipinli kadınla evli. Evi onun üzerine alıyorlar. Burada birlikte yaşıyorlar. Tabii iş yapmaya gelenler de var. Burada çeşitli şirketlerin temsilcilikleri var. Ama şöyle birkaç kilometre öteye giderseniz, mesela bir Makati'ye gittiğinizde, bir arka sokağa girdiğinizde manzara tamamen değişiyor. İnsanlar barakalarda yaşıyorlar. Bakın mesela Tuscany at McKinley Hill.
Yani özel bir özel zenginlere ait bir şey var, site var. Bakın mesela Garden Villas yazıyor. Hep böyle özel güvenlikli siteler var etrafta. Ve çok pahalı. Mesela Davao'da bir tane kondoya gittim ben. Kondo diye burada tek odalı apartman dairesine diyorlar. Aynı böyle bir rezidansta bir kondoya gittim. Fiyatı 5 milyon pezoymuş. Sadece bir oda. McKinley. Bu McKinley gerçekten de çok lüks bir semt arkadaşlar. Bakın şöyle etrafa, binalara. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın etrafta bir sürü özel mülk var. Bakın kapısında güvenlikleri bekliyor. Zenginlerin yaşadığı bölgeler bunlar. İçeride bir sürü villa var. Kapıda güvenlik bekliyor. Zenginler burada yaşıyor. McKinley'den Aura Shopping Mall'a doğru gidiyorum. Etraf çok hoşuma gittiği için yürümeyi tercih ettim. Oradan da BGC'ye gideceğim. Her yer çok bakımlı ve temiz. Bu görmüş olduğunuz binada SM Aura Shopping Mall. SM Filipinlerin genelinde bulunan çok büyük bir alışveriş merkezi arkadaşlar. Şimdi orayı dolaşacağım. Orada görüşmek üzere. Bakın şimdi size Manila'daki tezatı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burası bakın SM Aura alışveriş merkezi. Hemen 1 kilometre gerisi McKinley'di. Burada böyle lüks alışveriş merkezleri, büyük rezidanslar varken bir yandan da böyle gece kondularda yaşıyor insanlar. Bakın. Bir yanda gece kondular, lüks alışveriş merkezleri, bir yanda böyle gece kondular. Şimdi az sonra şunları da göstereceğim size. Dünyanın her yerinde var böyle şeyler ama buradaki makas çok açık arkadaşlar. Yani insanlar gerçekten böyle kulübe gibi yerlerde yaşıyorlar. Bakın. Bir yanda böyle gökdelenler. Bir yanda da böyle hayatlar. Bakın. Şu telefon elektrik kablolarına bir bakın. Şu aralıktan geçtiğinizde size ayrı bir dünya karşılıyor arkadaşlar. Buradan içeri girdiğinizde ayrı bir mahalle çıkıyor karşınıza. Ama girmenizi pek tavsiye etmem. Evet. Bakın tezata bakın. Yanında böyle lüks plazalar. Lüks plazaların altında böyle varoş gece kondular. Her yer elektrik kablosu. Zenginler kapılarına güvenlik görevlileri koymuşlar. Duvarlarla çevirmişler kendi
sitelerini ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Üzücü. Neyse bizim elimizden bir şey gelmez. Bakın. SM Aura'ya geldim. Şimdi bak girişte bir tane şey var. Pet spa var. Köpekleri böyle tıraş ediyorlar, yıkıyorlar, temizliyorlar. Özellikle şu husky çok güzel. Herhalde onu tıraş etmişler, hava veriyorlar. Şimdi şuradakini tarıyorlar. SM Filipinler'de büyük şehirlerin hepsinde bulunan büyük bir alışveriş merkezi zinciri. Neden bu kadar kalabalık burası anlayamadım. Evet, burada çeşitli standlar var. Yiyecek satıyorlar. Valla bir sürü SM gezdim ama hiç bu kadar kalabalığını görmedim. Bir tane daha SM var Manila'da, çok büyük. Daha önce oraya gitmiştim. Ya da bu muydu acaba? Karşısında kocaman bir küre vardı, gece yanıyordu. Işıklandırmışlar. Herhalde bu değil. O SM Mall of Asia'ydı. Bu SM Aura. Galiba ikisi farklı. Çok kalabalık. Evet. Özellikle o SM Asia dediğine göre Asya'nın en büyük alışveriş merkeziymiş. Biraz sonra balkonuna çıkıp o küreyi görürsem o zaman anlarım. O ikisi aynı SM mi değil mi? O SM Asia dediğim gibi Asya'nın en büyük alışveriş merkeziydi. Gez gez bitmiyor. O kadar büyük yani. Şimdi bakalım. Burası orası mı? Şimdi internetten kontrol ettim arkadaşlar. Şüpheye düşmüştüm. Daha önce ben Manila'ya ilk geldiğimde bundan 1,5 ay önce bir tane SM Mall of Asia gezmiştim. Çok büyüktü. Burası da aynı yer mi diye merak ettim. Değilmiş. Ayrıca Manila'da 37 tane SM alışveriş merkezi varmış. Ne kadar çok. Evet, burası da diğeri kadar büyük. Gerçekten çok devasa. Manila çok büyük bir şehir arkadaşlar. Yani İstanbul gibi kalabalık, acayip bir trafik var. Ama bazı semtleri İstanbul'dan çok çok daha lüks. Örneğin bugünkü gezdiğim semt gibi. Mesela BGC gibi. SM Aura. Güzel bir alışveriş merkezi arkadaşlar. Ve oldukça da canlı. Çok güzel lokantalar var. Evet arkadaşlar, bugün de Manila'da SM Aura'yı ziyaret ettim. Şimdi buradan Bonifacio, Fort Bonifacio'ya doğru gidiyorum. Burası Manila'nın modern yüzü.